Feminist harekete 1980'lerde üniversitedeyken katılmaya başladım. O Türkiye'deki o feminist hareketin nüvelerini görmek çok güzeldi. Sonra ben 88'de Almanya'ya geldim. Almanya'nın en büyük sığınağı, 2. Kadın Evi'nde çalışmaya başladım. Ve de şiddetin böyle ne kadar olağan gibi gözüküp de görülmediği, yani olağan gözüküyor, görülmüyor ama o sığınakta yaşıyorsunuz. Dünyanın en büyük sorunu. Dolayısıyla orada bir karar verdim. Neler yapabiliriz? Yani kadın sığınağa gelmek zorunda kalmasın. O zamanlar dünyadaki örneklerden 4 olasılık çıkmıştı. Biz bunlardan bir tanesini seçtik. Koruma önlemi. Kadın evi terk etmek zorunda kalmıyor. Devlet diyor ki adama, sen şiddet uyguluyorsan evi sen terk edeceksin. Koruma önlemini Almanya'da geçirmek için bir çalışma yaptık. Çok da başarılı gitti. Türkiye'de daha o sırada yasa değiştirme ile ilgili bir çaba yok. Hala Türkiye şeyi tartışıyor. Kadına karşı şiddet var mıdır, yok mudur? Aile içi şiddet var mıdır, yok mudur? Ben yakın zamana kadar Türkiye Kadın Hareketi'ndeki yasa değişiklikleri sürecinde meclise, milletin meclisine, milletin kadın cinsi pantolonla giremeyeceği için yanımda etekle gidiyordum. Çocukluğumuzdan itibaren bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği içine doğuyoruz. Evde, okulda, hayatın bütün alanlarında o eşitsizliği yaşadığınız zaman ya onu içselleştirip kabul edeceksiniz ya da itiraz edeceksiniz. Zaten itiraz ettiğinizde feminist oluyorsunuz. Dayağa Hayır yürüyüşü 80 sonrası kadın hareketinin hem eşitlik mücadelesinde hem şiddetle mücadelesinde bir dönüm noktası. Çankırılı bir aile mahkemesi hakimi gebe olduğu halde eşinden şiddet görmeye devam eden kadının açtığı boşanma davasını reddetmişti. Mahkeme kararında Türkiye'nin geleneklerine atıf yaparak kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksiniz diye mahkeme kararının içine yazmıştı. Kadınlar buna tabii ki büyük bir öfkeyle tepki gösterdiler. İlk defa kamusal alana çıkıp kadına karşı şiddetin politik bir olay olduğunu söyledik. Dayağa hayır yürüyüşü yürüdük bitti değil, kurumsal mekanizmalarla yeni örgütlülükler, yeni mekanizmalar yaratan bir yürüyüş oldu. Ama tabii en önemli noktası yürüyüşün kadınların bilincinde bir sıçrama yaratmış olması. Yani kadına karşı şiddet özel alana ait bir sorun değildir. Kamusal alanda tartışmamız gereken bir sorudur. Dolayısıyla kamusal alanın politik bir meselesidir. Devlet politikasının bir parçası olmalıdır. Devlet bütçesinden pay ayrılmalıdır ve bizler bunları talep etmeliyiz. Yani ben ergenliğimden itibaren kendi ailemden, başka yakın akrabalarımdan tutun, başka kadınların hayatlarında ne kadar büyük hak ayrımcılığına uğradıklarını, ne kadar büyük şiddetlere maruz kaldıklarını bizzat tanık olduğum için bu konuda bir şeyler yapmak istedim ve bunun yolunu, yordamını feminizmde buldum. Türkiye'de aslında kadına yönelik şiddet meselesi 1980 ve 90'lardan itibaren feministlerin öncülüğünde gelişen kadın hareketinin temel bir sorunuydu. Irk, dil, din, yaş, meslek hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin kadınlara yönelik çok büyük bir tehdit oluşturduğunu, çok büyük bir ayrımcılık kaynağı olduğunu ve eziyet kaynağı olduğunu görüyorduk. Bu çok büyük ortak bir meseleydi. Bir diğeri de Türkiye'deki yasal mevzuatın bütün bu şiddet biçimlerine, ayrımcılığına karşı yaptırım olsun, caydırıcılık olsun, önleyicilik bağlamında olsun ve aynı zamanda koruma bağlamında olsun son derece yetersiz olduğunu da gördük. Bir takım şiddet faillerinin çok işine geliyordu kadınların ve çocukların evden gitmesi. Zaten şiddeti bunun için uyguluyorlardı. O zaman biz düşündük ki buna başka bir mekanizma daha lazım. İkili bir politika şiddetle mücadele edecekseniz. Madalyonun bir yüzünde sığınaklar, kadın danışma merkezleri, cinsel şiddet kriz merkezleri gibi mekanizmalar varken bir yüzünde de koruma kararı. Dünyaya baktık hemen. Daha çok yeni koruma emri dediğimiz, uzaklaştırma kararı dediğimiz bir uygulama olduğunu gördük. Ve bu tam da ihtiyacımıza cevap veren bir şeydi. O sırada refah yolu hükümeti. Refah ne diyor? Hayır, aileye karışamazsınız, aile özel bir alan. O sırada bu kanun Amerika'da var, Avustralya'da var. İşte onlar Batı ülkeleri, biz Müslümanız, bize uymaz. Bizde aile çok önemlidir vesaire vesaire. O sırada Malezya'dan bir haber geldi. Öğrendik ki Malezya'daki kadın örgütleri şeyi başarmış, böyle bir kanun tasarısı hazırlanmış ve hükümet son derece sıcak bakıyormuş. Hatta bir kısmını geçirmiş.
Tabii bu harika oldu. Malezya'dan kanunu aldık, çevirdik. Gerçekten yüzlerindeki şaşkınlığı çok iyi hatırlıyorum. O bir dönüm noktası oldu. 4320 sayılı kanun 14 Ocak 1998'de geçti. O günden beri de bir devlet geleneğini çok net Türkiye'de görmüş olduk. Kanunların ismi ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi oldu. Ve biz de kadın hareketi olarak buna her daim itiraz ettik. Kafa karışıklığı yaratıyor sistemde. Aile mi, kadın mı? Şiddeti mi durduracağız, aileyi mi koruyacağız ikilemi yaratıyor. Kaç hakimden ben duydum. Adamı evden uzaklaştırarak aileyi nasıl koruyacağız diye. Bakın adından başlıyor tartışma ve uygulamayı belirliyor. O zaman biz de bu kanunu numarasıyla anlayacağız dedik. Bütün toplum numarayla biliyor bu kanunu. Politik bir tercihti. Şimdi Türkiye öyle bir ülkeydi ki yasal mevzuatı neresine elinize atsanız yetersizdi. Dolayısıyla biraz böyle peş peşe, yani 4320, arkasından Medeni Kanun ve 2005'e gelinceye kadar Türk Ceza Kanunu kampanyalarını ard arda örgütlemiştik. Bütün bu kampanyalar silsilesi bizi çok güçlendirmişti. Artık biz Türkiye'nin en güçlü, en örgütlü muhalif hareketlerinden biri haline gelmiştik. Ve 2010'lara geldiğimizde dönemin başbakanı kadın erkek eşit değildir. Çünkü fıtratları buna uygun değildir. Bu mümkün değildir dedi. Daha bir yıl geçmeden yine aynı başbakanın hükümeti Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı lağvetti. Yeni bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ydı. Tabii biz çok önemli bir kurumumuzu kaybetmiştik, bakanlığı kaybetmiştik ve ona bağlı çeşitli kurumları, SEHAÇEK gibi. Dolayısıyla da bu açıdan geriye gidişi ifade eden bir dönüm noktasıydı. Öte yandan kadın hareketinin kendini daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyordu. Sözünü, taleplerini, işte öfkesini, kararlılığını daha iyi ifade ediyordu. Nitekim 8 Mart 2011 çok güçlü ve yüksek sesle geçmişti. Özellikle Ayşe Paşalı cinayeti, katliamı hepimizi çok üzmüştü, çok öfkelendirmişti. Ve artık 4320 gibi son derece güdük, son derece kapsamı dar ve mevcut durumu karşılamayan, mevcut hak ihlallerini ve şiddet vakalarını hiçbir şekilde olumlu yönde etkileme kapasitesi olmayan bu kanunun değişmesini talep etmiştik, ediyorduk. Benim için kadın dayanışması ve feminist politika gerçekten hayatımı şekillendiren en önemli alan olarak söyleyebilirim. Zaten avukat olmak istiyorum, kadınlara yardım etmek istiyorum gibi bir algım söz konusuydu. Fakat zaman içerisinde hem Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndaki gönüllülüğüm hem de diğer feminist örgütlenmelerdeki örgütlenmem, feminist politika üzerine daha çok bilgi sahibi olmamla birlikte bütün o sürecimde aslında bu ilişkinin, kadınlar arasındaki ilişkinin yardım eden ve yardım edilen ilişkisi değil, bir beraberliğin, bir yan yanalığın, bir dayanışma ilişkisi olduğuna yönelik benim de farkındalığım arttı. Türkiye'de kamusal olarak çok bilinen kadın cinayetlerinden biri olan Ayşe Paşalı cinayetinde artık o dönem ortaya çıkan şöyle bir söylem vardı örneğin. Öldürülen kadınların çantalarından hiçbir işe yaramayan etkisiz uzaklaştırma kararlarının çıktığı gibi. Gerçekten de Ayşe Paşalı boşanmış bir kadındı. Bu yüzden de uzaklaştırma kararı ile ilgili yasal mekanizmalara erişememişti. Ve öldürüldüğünde de 4320 sayılı yasayla ilgili yaptığı başvurulara ilişkin belgelere ulaşılmıştı. 2010'lardan önce aslında Türkiye'de kadına yönelik şiddet konusunda birçok sorun vardı. Polisin uzlaştırma ve arabulucu fonksiyonunu üstlenmesi, sıklıkla kadınları geri göndermesi, şikayetlerini almamak. Aslında şiddetin sadece fiziksel şiddet, yani kadının vücudunda, bedeninde eğer gözle görünür bir şiddet izi söz konusuysa ancak uzaklaştırma kararının alınabiliyor olması. Oysa ki farklı birçok şiddet biçiminin, psikolojik şiddet gibi, sözlü şiddet gibi ya da daha yeni kuşak şiddet biçimlerinden olan dijital şiddet gibi birçok şiddet biçimlerini düzenlemiyor olması nedeniyle çok ciddi yetersizlikler söz konusuydu. Tabii bu noktadan sonra biz örgütleyici kadınlar ne yapacağız? Hemen bir platform kurmamız lazım dedik. Harekete yaptığımız bir çağrı ile 250'ye yakın kadın örgütü o dönem için 2011 Ekim'de hemen bir platform oluşturduk. Adına da Şiddete Son Platformu dedik. Çünkü söz konusu olan kadına yönelik şiddete karşı
yeni bir özel yasa çıkarmaktı. O noktada yeni bakanlıkta bakan olan Fatma Şahin'in daveti ile bir süreç başladı. Ve bakanlıkla doğrudan doğruya bir yılı aşkın süre masada oturup tartışarak zaman zaman rehin alındık. Uçak biletleri yandı, otellerde kaldık. Sabahlara kadar çalıştığımız, bakanlıkla birlikte sabahlara kadar çalıştığımız toplantılar oldu. 31 Ocak taslağından biz hiçbir zaman memnun değildik. Tabii ki kazanımlar vardı, büyük, önemli sonuçlar vardı. Yansımıştı çalışmamızın sonuçları. Ama yine de onunla da sorunlarımız vardı. Eksiklerini çok ifade ediyorduk hala. Belirsizliklerle dolu bir kampanya süreciydi. Kendisine muhafazakar demokrat diyen bir iktidar partisi, onun kadın erkek eşit değildir diyen bir başbakanı vardı. Ve bu hükümet kadına yönelik şiddetle ilgili özel bir yasa çalışması yapmak istiyordu ve bizimle görüşüyordu. Bakanlığa ve bakana yapılan çeşitli baskılar, bir an önce örneğin yasanın çıkarılması konusundaki baskılar, yani zaman baskısı, İşte kadın örgütleriyle neden görüşülüyor, onların söylediği neden dinleniyor, dan tutun, ideolojik baskılara, işte kadınlar güçlenecek, boşanacaklar. Böyle 3 kanattan hem bakanlığa hem bize çok büyük bir baskı vardı. 2012'nin başlarındaki bu kritik sürece gelmeden önce Kasım ayında TBMM İstanbul Sözleşmesi'ni onayladı. Yani İstanbul Sözleşmesi ile paralel bir süreç işletmeye biz çalıştık elimizden geldiğince. Kadın örgütleri için gerçekten o dönem İstanbul Sözleşmesi'nin çok büyük önemi vardı. Hala şu anda olduğu gibi. Ve sanki böyle biraz şey gibi hissediyorum. Yani bugünleri görmüş gibi o dönem kadın örgütleri gerçekten o kadar ısrarcı davrandılar ki bu konuda. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin 6284 sayılı yasanın amaç ve ilkeler kısmına girmesini sağladılar. Ve yasanın uygulanmasında İstanbul Sözleşmesi'nin ilkelerinin göz önünde bulundurulacağına ilişkin bir cümle kadın örgütlerinin büyük ısrarları ve çabaları sonrasında kanuna girdi. Neredeyse bir yılı aşkın bir zamandır yürüttüğümüz kampanyanın sonucunda ortaya çıkan metin asla ve kat'a verdiğimiz emeklerle, mücadelemizle, bütün o görüşme, müzakereler sürecinde formüle ettiğimiz maddelerle alakası yoktu. Zaten buhar olmuştu. Tabii biz çok büyük bir şok yaşadık. Bizzat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kabulüyle sevk edilen bir yasa taslağıydı. Nasıl olur da Bakanlar Kurulu'nda onay almaz idi. Korkunç bir gündü Türkiye Kadın Hareketi açısından. Bütün o atılanların bir gün içinde mecliste tekrar kanun içine geri konması ve bütün komisyonlardan o gün içinde geçirilmesi gerekiyordu ki 8 Mart 2012 tarihini taşıyabilsin bu kanun ve bunu başardık. Bunu kadın hareketi dışında kimse başaramazdı. Elbette ki tüm taleplerimiz kabul edilmedi. Elbette ki bazı maddelerle problemimiz vardı. Toplumsal cinsiyet eşitliği terimi maalesef kabul edilmedi. Bütün çabalarımıza rağmen temelde 3 maddeden oluşan 4320'nin yerine gelen 6284, 40'tan fazla maddesi olan bir kapsamda çıktı. 6284 sayılı yasa hem sivil toplum örgütlerinin hem devlet mekanizmasının, bakanlığın hem de muhalefet partilerinin uyumlu çalışmasının en güzel örneği oldu aslında Türkiye hukuk yapma tarihinde. Belki dünyaya da örnek göstereceğimiz bir çalışma oldu. 6284 sayılı yasanın en önemli noktalarından bir tanesi kadının karakol, kaymakamlık, valilik ya da savcılık ya da aile mahkemesi başvurduğu her yerde işlem yapılmasını öngörmesi. Yani bizim görevimiz değil, şuraya git sözünün ortadan kaldırılmasına ilişkin bir mantık oturttuk. Ekonomik şiddeti de şiddet tanımı içinde saydığı için kadının aile konutunda oturabilmesi, aile konutunda kalamıyorsa barınma olanağının sağlanması, geçici maddi yardım, nafakadan yoksun kaldıysa geçici yardım sağlanması, şiddet failinin maddi durumu uygunsa elektrik faturalarını ödemesi, nafaka ödemesi gibi önlemler ya da sağlık yardımlarından yararlanması gibi. Yani şiddete maruz kalan kadınları ve çocukları sadece fiziksel şiddetten korumak değil, onların yaşamını sürdürebilmesi için ekonomik olarak da desteklenmesini öngörüyor. Bu da 6284 sayılı yasanın az bilinen, az kullanılan önemli hükümlerinden bir tanesi. Sadece yasanın yeterli olmayacağı,
Bu yasanın iyi uygulanması için polis, savcılık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, sığınaklar ve kadına karşı şiddetle ilgili çalışan danışma merkezlerinden oluşan bir koordinasyon grubunun oluşturulmasıydı. Araştırmalar gösteriyor ki yasa yetmiyor. Dediğim gibi bir koordinasyon grubu üst düzey oluşturulması gerekiyor. Onun yasanın uygulanmasını kontrol etmesi gerekiyor. Maalesef bu 6284 sayılı yasayla da geçmedi. Türkiye'deki hala en büyük eksikliklerden biri bu. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmiş olması aslında Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin ve bu mücadele kapsamında ortaya çıkan bütün o yasal mekanizmaların 6284 sayılı yasayı bir anlamda önemsizleştirme çabası olarak da okunabilir. Nitekim İstanbul Sözleşmesi feshedildiğinde de bazı örneklerini medyaya yansıdı. Bunlardan bir tanesi bazı şiddet uygulayanların artık İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkıldı. İşte şu kadar yatarım, seni öldürürüm ve şu kadar yatarım sonra da çıkarım şeklinde söylemleri söz konusu oldu. Mahkemelerde ve çeşitli idari birimlerde bazı kafa karışıklıkları olduğu için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir yazı ilgili birimlere bir yazı tebliğ ederek 6284 sayılı yasanın hala yürürlükte olduğuna ilişkin bir bilgilendirme ihtiyacı hissetti. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması Türkiye'de sadece 6284 gibi şiddet yasası kapsamında değil, diğer bütün yasalarda da yasa mekanizmalarında da ciddi bir boşluk ortaya çıkardı. Örneğin en spesifik örneklerinden bir tanesi göçmen kadınlarla ilgili. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla birlikte bugün Türkiye'de eğer geri gönderildikleri ülkede, eğer deport edildikleri zaman şiddet riski söz konusuysa bu geri gönderme yasağı ortadan kalktığı için kadınların, özellikle göçmen kadınların daha savunmasız kaldığını ifade edebiliriz. 6284 sayılı yasa neden hedefte sorusuna baktığımızda aslında İstanbul Sözleşmesi neden hedefteyse 6284 sayılı yasa da o yüzden hedefte. En önemli saldırı noktalarından bir tanesi, argümanlarından bir tanesi, nitekim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda yapmış olduğu açıklamada aslında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa bir mücadele mekanizması da oluşturan İstanbul Sözleşmesi'nin aslında Türk aile yapısına yönelik bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle fesih gerekçesi bu şekilde açıklanmıştı. 6284 sayılı yasada toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliğe karşı bir mücadele mekanizması oluşturduğu için elbette ki aile şiddetine maruz kalan, aile içinde şiddete maruz kalan LGBTİ bireyleri de koruyan, onların da bu şiddet LGBTİ bireyler tarafı bakımından da 6284 sayılı yasayı bir şiddet mekanizması olarak konumlandırılan bir yasa. O yüzden de örneğin İzmir'de bir aile mahkemesi hakimi LGBT bir çift arasındaki şiddet olayına 6284'ü uygulamıştı. Tabii ki uygulayacak. Bütün hükümlerini İstanbul Sözleşmesi'nin 6284 sayılı yasanın içindeymiş gibi Türkiye'de uygulamamız ve uygulatmamız gerekiyor. Hukuken bir zorunluluk bu çünkü. Biz LGBT bireylere ayrımcılığın yapıldığı bir ortamda onların da 6284 sayılı yasada açıkça anılmasını istedik. Ayrıca örneğin şiddete maruz kalan ya da şiddetin tanığı olan çocuklarla ilgili özel düzenlemesi yapılmasını istedik. Ne yazık ki bunları 6284 sayılı yasanın içine koyamadık ama çok şahane bir şey yaptık. 6284 sayılı yasanın içine, şiddet yasasının içine daha 1. maddede temel kurallar dedik ve temel kuralların birincisi olarak 6284 sayılı yasada hüküm bulunmayan konularda İstanbul Sözleşmesi uygulanır diye açıkça yazdık. Dolayısıyla sözleşme ile kanunu artık kopmaz bir şekilde birbirine bağladık. 6284 sayılı yasaya karşı çıkanlar Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Şimdi 6284 sayılı yasayı da ya kaldıralım ya revize edelim diyorlar. Revize ederken de bu bağı koparmak istiyorlar. Dolayısıyla biz bu bağı kopartmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin bütün hükümleri, şiddetle ilgili hükümleri 6284 sayılı yasanın bir parçası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olsun olmasın. Şu anda çok büyük bir saldırı var. Kadın hareketi bu kadar güçlü olmasaydı bu kadar saldırı da olmazdı.
kadın hareketi hep öncüydü. 1980'lerde de ilk kadın hareketi. Askeri ihtilale rağmen korkmadan sokaklara dökülen, haklarını talep eden kadın hareketi. 2012'de çıktığı anda direnç başlamıştı zaten. Türkiye'de böyle bir damar var. Başta kadınlar olmak üzere. Kadınlar, LGBT'ler, çocuklar, yaşlılar, bütün bu dezavantajlı kesimleri baskı altına alıp itaat ettirmeyi isteyen bir kesim var. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinde arka kapılarda çok ciddi kulis çalışmaları yaptılar. 6284'ün de teminatı İstanbul Sözleşmesi. İnanmıyoruz çünkü bugün aileyi yıkıyor diye İstanbul Sözleşmesi'ne saldıranlar tüm haklarımıza saldırıyorlar. Medeni kanuna saldırıyorlar. Ceza kanununa saldırıyorlar. Aileyi yıkmak dedikleri eşitsizliği yıkmak, sömürüyü yıkmak, kadınların şiddet gördüğü o evlerden çıkmalarına engel olmak. Bakın İstanbul Sözleşmesi'ni kaybettik diyoruz ama evet kağıt üstünde kaybettik ama politik olarak biz kazandık. Yani İstanbul Sözleşmesi tüm kamuoyunun olmasa da büyük oranda kamuoyunun artık bilgisi dahilinde olan, ne olduğu bilinen, önemi fark edilen bir sözleşme oldu. Uygulanmasa bile milyonlarca kadın artık İstanbul Sözleşmesi'ni biliyor. Bunu da Türkiye Kadın Hareketi yaptı aslında. Biz politikalarımızı, stratejilerimizi, mücadele yöntem ve biçimlerimizi ve örgütlenme modellerimizi sürekli değiştiriyoruz. Sürekli güncelliyoruz. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz mücadelenin içerisinde farklılıklarımızı biraz kenara koyup ortak bir mesele için hareket ediyoruz. En son İstanbul Sözleşmesi'nde bunu gördük. Yine şimdi 62-84 mücadelesinde de gördük, göreceğiz. 6284! 6284!